Ayakkabı, insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biridir. İlk ayakkabının giyimi, ilk insanlarla olduğu varsayılabilir. Ayakkabı, adı üzerinde, ayağın kabı, koruyucusu, muhafazası anlamına gelmektedir. İlk insanlar, dış etkilere karşı ayaklarını korumak için ağaç kabuklarından, yapraklardan ve sonraki yıllarda beslenmek için avladıkları hayvan derilerinden ilk ayakkabıları yapmışlardır. Ayakkabının tarihi, muhtemelen kıyafetlerin tarihi kadar eskidir. Ayakkabı giyme gereksinimi, insanlığın evrim çizgisiyle paraleldir. Bilim insanlarının tahminine göre, ilk ayakkabılar, buzul çağı sırasında yaklaşık 5 milyon yıl önce hayvan derisinden yapılmıştır. Bilinen ilk ayakkabı şekli, düzleştirilmiş ot ve derilerin ayağı iplerle bağlanmasından oluşmuştur. Ayakkabı, ayakların yer ile direkt temasını keserek yabancı maddelerden ve değişik hava koşullarından koruyan, bunun yanı sıra şıklığı tamamlayan her türlü ayak giyeceğine verilen isimdir. Erkek, kadın, çocuk, her yaşta ve her statüdeki insanların ayağı dış etkenlerden korumak ve topluma verdikleri imajı belirtmek amacıyla çorap dışında ayağa giyilen her şeye ayakkabı denir. Günümüzde kullanılan Farsçadaki pabuç, pabuç, İngilizce'deki footwear ve bizde kullanılan ayakkabı terimleri de aynı anlama gelen kelimeler olup ayak örtüsü, ayak koruyucu anlamına gelmektedir. Ayakkabı kullanımının gelişmesinde en önemli faktör yaşanılan bölgenin yüzey koşulları olmuştur. Örneğin, tarihçiler Mezopotamya ve Hintlilerin topraklarının kumlu olmasından dolayı ve yararından çok zararının olabileceği düşüncesiyle ayakkabı kullanmadıklarını ifade etmektedirler. Arkeolojik kazılarda günümüze kadar ulaşan Mısır uygarlığına ait resim ve heykellerde hükümdar ve tanrıların çoğunda çıplak ayaklı olarak görülmemektedir. Gömülerde çıkan ayakkabıları ise sadece ev içinde giyilen türdendir. Washington Üniversitesi'nden St. Louis fiziksel antropolog Eric Trinkhouse'a göre ayakkabıların tarihinde daha geriyi görmek için ayaklara bakmak gerekiyor. Toprakla doğrudan temas halinde olan çıplak bir ayak, sürtünme ve ağırlık dağıtımı için kapalı bir ayağa kıyasla baş parmak dışındaki 4 parmağa daha fazla gereksinim duymaktadır. Böyle olunca da sürekli çıplak ayakla gezenlerin bu parmakları, düzenli ayakkabı giyenlere göre daha güçlü ve daha büyük olmaktadır. Trinkhaus, 75.000-40.000 yaşları arasındaki Neandertal, Orta Paleolitik dönemden 100.000 yaşında modern insan ve Üst Paleolitik dönemden 28.000-20.000 yaşındaki modern insan fosillerinde ayak parmaklarını incelemiş. Neandertal parmaklarının ayakkabı kullanma tercihleri bilinen birçok modern insan kalıntısına kıyasla çok daha kalın olduğunu görmüş. Parmak kalınlığı, Orta Paleolitik ile Üst Paleolitik dönemin ortası arasında hızlı bir azalış sergilemiştir. Trinkhouse'un çıkardığı sonuç, insanların 28.000 yıl öncesinden başlayarak düzenli olarak ayakkabı giydikleri şeklindedir. 1938 yılında yapılan arkeolojik çalışmalar sonucu bulunan en eski ayakkabı, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Oregon eyaletinde Fault Rock mağarasında bulunmuş, 7500 ile 10.000 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen, belki de günümüze kalmış en eski ayakkabı kalıntısı, yavşak otu dallarından örülmüş sandalet türüdür. Arkeolojik kazılarda, M.Ö. 8.000 yıllarına ait Amerika yerlilerinin giydiği sandaletlere ait bulgulara rastlanmıştır. Tarihi güvenilir biçimde belirlenmiş ilk bulgular, 1948 yılında ABD'nin kuzeyinde Oregon eyaletinde yol yapım çalışmaları sırasında bir mağarada volkan külleri arasında hiç bozulmadan kalabilen 300 çift deri sandalet bulunmuştur. Bilim insanlarınca yapılan incelemelerde bu sandaletlerin 9.000 yıl öncesine ait olduğu belirtilmiştir. Deriden yapılmış bu sandallar bugüne kadar elde edilmiş en eski ayakkabılardır. Daha eskiye ait ayakkabılar çürüdüğünden bunların varlıklarına ait bilgilere ancak heykelciklerden, ayak izlerinden ya da ölenlerin mezarına konan eşya artıklarından dolaylı olarak çıkarılabilmektedir. İspanya'da M.Ö. 12.000-15.000 yıllarına ait Altamira mağarası ve Paleolitik mağara şekillerinde kadınların kürk ve erkeklerin çizme giydikleri görülmektedir. Dünyadaki en eski ayakkabı izine Mezopotamya'da rastlanmıştır. Bu ayakkabı izi kuruyan çamur içinde sertleşip günümüze kadar kalmıştır. Günümüzdeki anlamı ve şekli itibariyle ayakkabı ilk olarak sandalet şeklinde sıcak iklimli ülkelerde ortaya çıkmıştır denilebilir.
Kaynaklara Mezopotamya'da M.Ö. 3000 yılından önce Mısır sandaletlerine benzer sandaletler Sümer askerleri tarafından kullanılmıştır. M.Ö. 2000 yılından sonra ayağa bantlarla bağlanan sandaletler yaygınlaşmıştır. Mezopotamya'da sandaletin dışında Anadolu etkisiyle çizme ve bot da giyilmiştir. Bütün binici halklar gibi Asurlular da çizme giymişlerdir. Tarihte ilk ökçeli ayakkabıları da Asurluların giydiğini görmekteyiz. Üstten bağcıklı ayakkabılar da Asurluların buluşudur. İranlılar çeşitli kabartmalarda ayakkabılı olarak tasvir edilmiştir. Günümüzde bilinen en eski deri ayakkabı, 2008 yılında Ermenistan'da Ereni mağarasında bulunmuştur. Yapılan kazılarda Kalkolitik döneme ait 5500 yıllık olduğu tahmin edilen tek parça gönden yapılma çarık türü bir ayakkabı bulunmuştur. Bu ayakkabının Mont Point sistemine göre 37 numaraya denk geldiği ve boyunun 24,5 cm olduğu ve sağ tek olduğu ve içinin kuru otlarla dolu olduğu gözlenmiştir. Ayakkabı tek parça olup ek yerlerinden deri bir şeritle dikilmiştir. Dünyanın en eski uygarlıklarından biri olan Çin'de de ayakkabı kültürünün çok eski yıllara dayandığı bilinmektedir. Çin'in kuzeyinde iklimsel nedenlerden hayvan derilerini kemik iğnelerle dikerek ayak giysisine dönüştürerek giydikleri, Çin'in doğusunda yaşayan halkların ise bitki liflerinden ayakkabılar kullandıkları bilinmektedir. Gene Avusturya, İtalya sınırında Ötzi şehrinde yapılan arkeolojik kazılarda 5300 yıllık olduğu tahmin edilen bir ayakkabı bulunmuştur. Ayakkabının sayası ve tabanı birbirinden ayrı ve sonradan birbirine dikildiği, ayrıca ayakkabının ayağı sarması için bileğe bağlamak için deliklerden geçen şerit geçirilmiştir. Ayakkabı konusunda en yaratıcı toplumun Mısırlıların olduğu bilinmektedir. Eski Mısırlılar M.Ö. 3500 yıllarında ıslatılmış kumda ayaklarının kalıplarını çıkarıp bu kalıplarda şekillendirdikleri tabanı ham deriye veya tahta bağlayarak sandaletler yapmışlardır. Bu tür sandallara eski Mısırlıların mezarlarında rastlanmıştır. Çok geçmeden bu sandaletler giyen kişinin statülerini göstermeye yarayan en önemli giysi oldu. Kadınlar mücevherlerle süsledikleri ayaklarını sergiliyor, erkekler ise deri kayışlara ender bulunan değerli taşlar taktırıyorlardı. Roma imparatorlarının giydiği sandaletler ise altından yapılıyordu. M.Ö. 3500 yıllarında da ayakkabı, aynı günümüzde olduğu gibi sihirli bir giysiydi. İspanyollar, Perulular, Japonlar, Hintliler, Yunanlılar, kısacası hemen hemen bütün dünya insanları bu sihirli giysinin etkisindeydiler. Eski Yunanlılarda ayakkabıcılık mesleği önemli bir yere sahipti. Gerek antik çağa ait kaynaklardaki bilgiler, gerekse vazo ve kabartma ve diğer eserler üzerindeki tasvirlerden ayakkabı çeşitleri, ayakkabı atölyeleri, ayakkabı imalatında kullanılan aletler ve bunları kullanan ustalar hakkında pek çok bilgi edinmek mümkündür. Heykel, o dönem giyilen ayakkabılar ve giyenin albenisi hakkında net bilgiler vermektedir. Eski Yunanlılar, başlangıçta yalın ayak gezmiş olmalıdırlar. Ancak ayakkabı biçimli kaplar, bunların erken tarihlerde de giyildiğini ortaya koymaktadır. Eski Yunan'da bildiğimiz sandaletlerin yanı sıra bot tipi ayakkabılar, aba ayakkabı, deri kayışlı, krepis, gelin ayakkabısı, nimfitikon ve benzerleri ayakkabılarda giyilmiştir. Eski Yunan döneminde Girit'te askerlerin ve sporcuların ayak bileğine bağlanan ve ayağı örten ayakkabılar giydiği tasvirlerden anlaşılmaktadır. Eski Yunan döneminde Girit'te asker ve sporcuların giydiği ayakkabı. Yunan ayakkabıları 3 grup altında incelenebilir. Kayışlarla bağlanmış basit bir tabandan ibaret olan sandal, ayrıca bir tabanı olmayan aba ayakkabı ve kotornos, keternos adı verilen devrik konçlu bir çeşit potin giymişlerdir. Eski Yunan ve Romalılar da M.Ö. 500'lerde sahnede boyu uzun göstermek için ökçenin yerini tutan yüksek mantar tabanlı ve konçlu koturnus modeli ayakkabılar trajedi aktörlerince giyilmiştir. Yunan kadınları sokakta çıplak ayakla ya da sandaletle gezerler, ev içlerinde yumuşak kapalı ayakkabılar giyerlerdi. En popüler renkler ise beyaz ve kırmızıydı. Eski Yunanlıların giydiklerine benzer ayakkabıları Romalılar da kullanmışlardır. Romalılarda ayakkabı modelleri giderek zenginleşip çeşitlenmeye başlamıştır. Romalıların M.Ö. 500 yılında giydiği koturnus türü ayakkabı, Mısır uygarlığına ait sanat eserlerinde hükümdar ve tanrılar devamlı çıplak ayaklı olarak görülmektedir. Sandaletlerin bu dönemlerde sadece ev içinde giyildiği tahmin edilmektedir. Mısır'da yaygın olarak sandalet kullanılırken, Anadolu'da Hititler, bugün kullanılan çarıklara benzer ayakkabılar giymişlerdir. Tutankamun, M.Ö. 1332-1323 yılları arasında hükümdarlık yapmıştır. Mısır'ın 18. hanedanından yani firavunlarından Tutankamun'un hazineleri arasında bulunmuştur.
Elde edilen tarihi ilk ayakkabılarından olan bu sandalet, şu anda Mısır'daki Kahire Müzesi'nde sergilenmektedir. Eski Çin'de M.Ö. 2. yüzyıl süresince ayakkabılar statü simgesiydi. Köylüler samandan ayakkabılar, aristokratlarsa turkuaz renkli iyi kumaştan, bazen de ipekten terlikler giyerlerdi. Aynı zamanda kadınlar için çok yaygın olan bir uygulama vardı. Küçük ayakkabılar ayaklarına olsun diye ayaklarını bağlarlar ve böylece zamanla küçültürlerdi. Bu işlem çok acı vericiydi, fakat eski Çin'de bağlı ayaklar güzellik simgesiydi. Milattan önce 5. yüzyıla kadar Etrüskler uçları yukarıya kıvrık, yüksek ökçeli ve bağcıklı ayakkabılar giymişlerdir. Milattan önce 5. yüzyılın sonlarına doğru Atina'da zafer tanrıçası Nike'ın toprağının elden gidişi ve savaş alanından çekilme figürünün simgelenmesi bağı çözülmüş sandaletlerle gösterilmiştir. 1929 yılında Orta Asya'da arkeolog M.P. Gıryaznov ve ekibi tarafından yapılan kazılarda M.Ö. 1. yüzyıl sonlarına ait Hun mezarlarında çok sayıda deri eşyaya rastlamıştır. Tarihte ilk ayakkabı locaları kuran Romalılar, aynı zamanda sağ ve sol ayağa göre kalıplanmış ayakkabılar geliştirerek ayakkabıcılık tarihinde önemli bir adım atmışlardır. Japonların sandaletle tanışıklığı da çok eskilere dayanır. Japon sandaletlerindeki her bir şeklin ayrı bir mevki veya mesleğe işaret etmesi, ayakkabıya verdikleri önemin bir simgesidir. Hititliler, bugünkü Anadolu'da çok az da olsa hala kullanılan çarık benzeri ayakkabılar giymiştir. Eski Yunanlıların avlanırken uzun cizme, banyo yaparken de ayakkabı giydikleri tespit edilmiştir. Girit'teki Minos uygarlığı ve Roma dönemlerinde bu tür ayakkabı ve cizmeler kullanılmıştır. Batı dillerinde ayakkabı isimlerinin kökeni, Antik Yunan ve Roma'ya dayanmaktadır. İslam dünyası da ayakkabı konusunda Roma geleneklerinden esinlenmiştir. Bizans döneminde uzuvların açık olması kabul edilemez hale gelmiş ve buna ayaklar da dahil edilmiştir. Erkek ve kadınlarda sandaletlerin yerini tamamen kapalı ayakkabılar yer almıştır. Etrürya, Etrüskan kadın ahşap sandaletleri ismiyle de anılan hafif sandaletler, Antik Mısır mezarlarında bulunan düzgün ahşap parçalardan oyulmuştur. Bu sandaletler sadece Etrürya ve Antik Yunan kültürlerinde takunya ve nalın görünümüne sahiptir. Bunlar çivilerle süslenmiş ve kenar kısımlarının her tarafı dar bronz şeritlerle donatılmış ağır ahşap sandalet şeklindedir. Bu tip sandaletlerin iyonik bronz versiyonu, Yunan Eiriboz adasında Etrürya kalıntılarında bulunmuştur. Bu ahşap sandaletler icat edildikten sonra Roma devri boyunca kullanımda kaldı ve Tirrenyan sandaleti olarak isimlendirildi. Milattan önce 4. yüzyıla ait heykel parçalarında görülen bu sandalet çeşitlerinde bulunan mafsal sayesinde esneyebilir tabana sahip olduğu için günümüz standartlarına göre bile dikkate değer bir özelliktir. Bu ahşap tabanın iki parçaya ayrılması ve aralarının deri kayışlarla bağlanması, ayrıca bronz çivilerle sabitlemesiyle mümkün olmuştur. Kalın tabanın yağmurda temkinli davranarak giyenin ayağını su birikintilerinden korumak amacıyla mı, yoksa boyunun birkaç santimetre uzun göstermek amaçlı olması için mi yapıldığı bilinmemektedir. Ayakkabının tabanı yerle direkt temas ettiği için daha erken yıpranır. Onun için geçmişten günümüze ayakkabı tabanlarının daha kalın malzemelerden olmasına dikkat edilmiştir. Ayakkabıda ayağı saran, saya üst tabakanın ise ayağı daha iyi sarması ve ayağı incitmemesi için daha ince malzemelerden yapılır. Günümüzde giyilen ve Girit, Bodrum ve Akdeniz sandaletleri olarak adlandırılan sandaletlerle benzerlik gösterdikleri görülmektedir. Mısır'da Firavun Krallığında sandaletlerin, daha doğrusu ayakkabı tabanlıklarının, ıslak, nemli, sıcak veya soğuk olan yerden ayağı izole eden ayakkabının ana şekli olduğu bilinmektedir. Mısır'da eski sandaletler, palmiye yaprak şeritleri, ağaç kabuğu lifleri, tahta veya deriden yapılıp, rafya, papirus veya deriden bükülmüş kayışlarla desteklenmekteydi. Sivri uçlu veya gaga şeklindeki sandaletlerin iki örneği, Antik Mısır kasabası Tebes'te bulunmuştur. 19. Hanedan zamanından kalma ve belirgin Hitit uygarlığı etkisi gösterdikleri görülmektedir. Palmiye yapraklarından yapılmış bu sandaletler, M.Ö. 1250'den öncesine aittir. Yukarı Nil Vadisi'nde Ahmim'de Koptik Bizans gömüsünde bulunmuş olan sandalet, milattan sonra 1. veya 2. yüzyıla ait olup, diğerlerine göre daha yakın tarihlidir. Diğer sandaletler gibi palmiye yaprak şeritleriyle örülmüştür, fakat genişliği ile farklılık arz etmektedir.
Mısır Firavun Krallığı'na ait sandaletler Batı mitolojisinde, halk öykülerinde ve batıl inançlarda ayakkabı figürleri oldukça fazla kullanılır. Örneğin Yunan tanrısı Merkür'ün altından kanatlı sandaletler giydiğini gösteren heykelde olduğu gibi. Hermes, Roma mitolojisinde Merkür olarak anılır. Güneşe en yakın gezegene onun adı verilmiştir. Tam olarak antik Yunan tanrısı Hermes ve ayağına giydiğinde pedila isimde ayakkabı. Birçok kültürün hikayelerinde ayakkabılar yıldız rolü üstlenir. Bu bizim için şaşılacak bir şey olmamalı. Ne de olsa ayakkabılar, ilk insandan beri ayaklarımızı hayatın acılarından koruyan alçak gönüllü eşyalardır. 2004 yılında Mısır'da bir tapınakta bulunan ayakkabılar, duvarın arasında kalan bir oyuğun içinde saklı bir şekilde, 2000 yılı aşkın bir süredir sanki adeta çıkarılmayı beklemiştir. Eski ayakkabı uzmanı Dr. Andre Weldmeyer'e göre, bu ayakkabıların bunca yıldır hiç bozulmadan iyi korunarak günümüze kadar kalması, gerçekten de inanılmaz bir olaydır. Sivri uçlu veya gaga şeklindeki sandaletlerin iki örneği Antik Mısır kasabası Tebes'te bulunmuştur. 19. hanedan zamanından kalma ve belirgin Hitit uygarlığı etkisi gösterdikleri görülmektedir. Palmiye yapraklarından yapılmış bu sandaletler M.Ö. 1250'den öncesine aittir. Yukarı Nil Vadisi'nde Akmim'de Koptik Bizans gömüsünde bulunmuş olan sandalet milattan sonra 1. veya 2. yüzyıla aittir olup diğerlerine göre daha yakın tarihlidir. Diğerler sandaletler gibi palmiye yaprak şeritleriyle örülmüştür fakat genişliğiyle farklılık arz etmektedir. Mısır Firavun Krallığı'na ait sandaletler, Batı mitolojisinde, halk öykülerinde ve batıl inançlarda ayakkabı figürleri oldukça fazla kullanılır. Örneğin, Yunan tanrısı Merkür'ün altından kanatlı sandaletler giydiğini gösteren heykelde olduğu gibi. Hermes, Roma mitolojisinde Merkür olarak anılır. Güneşe en yakın gezegene onun adı verilmiştir. Tam olarak antik Yunan tanrısı Hermes ve ayağına giydiğinde pedila isimli ayakkabı. Birçok kültürün hikayelerinde ayakkabılar yıldız rolü üstlenir. Bu bizim için şaşılacak bir şey olmamalı. Ne de olsa ayakkabılar ilk insandan beri ayaklarımızı hayatın acılarından koruyan alçak gönüllü eşyalardır. 2004 yılında Mısır'da bir tapınakta bulunan ayakkabılar, duvarın arasında kalan bir oyuğun içinde saklı bir şekilde 2000 yılı aşkın bir süredir sanki adeta çıkarılmayı beklemiştir. Eski ayakkabı uzmanı Dr. Andre Weldmeyer'e göre bu ayakkabıların bunca yıldır hiç bozulmadan iyi korunarak günümüze kadar kalması gerçekten de inanılmaz bir olaydır. Ayakkabı, milattan sonra yalnızca bir ihtiyaç olmaktan çıktı. Gücün, statünün ve inancın bir simgesine dönüştü. Peki Roma lejyonerleri ne giyiyordu? Orta Çağ'da ayakkabı neden yasaklandı? Tüm cevaplar bir sonraki videoda. Milattan sonra ayakkabı tarihi. Kaçırmamak için abone olmayı, merak ettiklerinizi yorumlara yazmayı unutmayın.